Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte gördüğünüz üzere bu zarif örgü modelini çalışacağız. Gerçekten çok şık duruyor. Modeli örerken de tek renk çalıştım ama her kademesini farklı renklerle de uygulayabileceğinizi söyleyebilirim. Bu akşam böyle krem rengi bir ipimle iki desen çalışması şeklinde sizlere anlatımını yapacağım. Örneğimin bir tane deseni toplam 12 ilmekten oluşuyor. 12'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Örneğin lastik üzerine başlarsanız bu güzel havayı vermez. O yüzden başlangıcında 2 diş haroşa boyu yoktu. Ben örneğe uygun olsun diye 2 diş haroşa boyumu çalıştım. İster düzden ister tersten yapın, hiç fark etmez. 2 diş haroşa boyunuzu yapın. Daha sonra ön yüzden birinci kurulum sıramızı yapmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 tane ilmeğimi alt taraftan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Hemen bunun yanına bir kez daha ikinci kez sağ tarafa doğru ilmeklerimi kesiyorum. Bir tane düzden sonra 2 defa sağ tarafa doğru ilmeklerimizi kesmiş olduk. Dolayarak bir tane ilmek artırıp bir tane düz örüyorum. İkinci kez doluyorum. İkinci artırmam yani ikinci düzüm. Dolayarak üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düzüm. Tekrar doluyorum ve dördüncü artırmamı yaptıktan sonra ben 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Siz bir tanesini çevirebilirsiniz ya da çevirmeden de kesebilirsiniz. Alışınıza göre değişir bu. 2 kez de sola doğru kesim yapıyoruz başlangıçta olduğu gibi ve buraya kadar bir adet modelimin bitmiş hali, yani 12 ilmeğin açılımı bu şekilde örüyoruz. İkinci desene geçelim. Önce bir tane düz örüyorum. Daha sonra hemen 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İkinci kez yine 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada 2 kesim yapmış olduk zaten. Bir tane arttırdım, bir tane düz ilmek ördüm. İkinciyi arttırdım, ikinci düzümü ördüm. Üçüncüyü arttırdım, üçüncü düzümü ördüm. Dördüncü artırmamdan sonra bakın zaten 2 sağ 2 sol kestiğimiz için 4 ilmek oluyor. 4 defa artırıp yine 2 kez sola doğru ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. Artı bir ilmeğimiz de burada. Burayı bir düz örüp bu şekilde sıramızı kapatıyoruz. Böylelikle kurulumumuzu yapmış oluyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Daha doğrusu örneğin tersine gelen şu an için tüm sıraları ters olarak öreceğiz. Tek bir sıra işlem yapılıyor tersinde. Onu da sizlerle birlikte ben de uygulayacağım. Bu şekilde ikinci sırayı bitirip üçüncü sıra ön yüze gelelim. Üçüncü sıra ön yüzün birinci sırayla tekrar bir sıra. Aynısını tekrar edeceğiz. Bir adet düz örüyorum. 2 ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar ikinci kez 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru alttan batarak kesiyorum. Dolayarak bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm. İkinciyi arttırdım. İkinci düzümü ördüm. Üçüncüyü arttırdım. Üçüncü düzümü örüyorum. Dördüncü ilmeğimi arttırdıktan sonra 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimim. Tekrar 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sola doğru ikinci kesimimi yapıp bitiriyorum. Araya bir tane düz örüp ikinci desenimize başlıyoruz. Yine 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İkinci kez 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Birinci arttırmam, dolayarak arttırıyoruz. Bir düz. İkinci arttırmam, ikinci düz. Üçüncü artırmamı ördüm. Üçüncü düz ilmeğim. Dördüncü artırmamdan sonra 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim.
İkinci kez yine ilmeklerimi çevirip sola ikinci kesimimi yapıyorum ve artı bir ilmeğimiz en sonda, onu da bir düz olarak örüp bu şekilde sıramızı kapatıyoruz ve üçüncü sıramız bitince tersini çalışıp beşinci sıra ön yüze geliyoruz. Bu sıra diğer sıralara göre bir tık daha dikkat isteyen bir sıra. O yüzden şöyle dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane düz ilmeğimiz vardı ve hemen yanında kesim ilmeği var. Şimdi bu bir düzü ve kesim yaptığımız ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Alttan battım, sağ tarafa doğru kestim. Şimdi burada yine bir sağ kesim yapacağız ama bu defa tekniğini değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen görünen ilmeği düz olarak örüyorum. Sol şişime geçiriyorum ördüğüm bu ilmeği. Bakın hemen arkasındaki ilmeği üzerinden boşluğa bırakıyorum. Burada yine bir kesim yapmış oluyoruz. Yani 2 defa sağ tarafa doğru kestik diye düşünebilirsiniz. Zor gelen yine bir kez daha sağ kesim yapabilir buraya. Bir adet ilmek arttırdım. Bir tane düz ördüm. İkinci artırmamı yaptıktan sonra burada bir duruyorum. Burada 2 artırma yapıyoruz. Ortada 3 tane düz öreceğiz. 2 ve 3. Bir sonraki artırmaları buraya yapıyoruz. Önce birinci artırma, bir düz, ikinci artırmam ve burada yine sağ kesim gibi olan ilmeği yapacağız. Bakın sıradakini örmüyorum. Sadece yönünü çeviriyorum. Bir sonrakini düz örüyorum ve bunu onun üzerinden boşluğa bırakıp bir nevi birinci sol kesimi yapıyorum. İkinci sol kesimime geldiğimde artık iki desen arası kesimlere başlıyoruz. Bakın bu ikinci sol kesim ilmeğim. Ortada düz ilmeğimiz, burada sağ kesim ilmeğim var. Şimdi burada biz üçlü kesim yapmamız gerekiyor desenin tam ortasında. Ne yapacağız? Sol kesim ilmeğini örmeden yönünü çevirip sağ şişimi aldım. Sonra iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bunu da üzerinden boşluğa bıraktım. Hem sağ hem de sol kesimi bu şekilde yapmış olduk. İkinci desene geçiyoruz. Yeniden bakın sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Sol şişimi aldım. Hemen arkasındakini üzerinden boşluğa bıraktım. Tekrar sağ şişimi alıp bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Yine ikinci artırmamı yaptım. Bakın şöyle gösteriyor. Buradaki 3 ilmeği düz öreceğiz. 1, 2 ve 3. Yine buraya artırmamı yapıyorum. Birinci artırmam bir düz. İkinci artırmam, bu artırmalar bu noktaya yapılıyor. Yine sol kesim yapıyoruz. Yönünü çevirdim, örmedim. Bir düz ördüm ve üzerinden boşluğa bıraktım. Eğer örnek devam etseydi burası sizin üçlü kesiminiz olacaktı ama sıranın en sonuna geldiğinizde artı bir ilmeğinizde sol kesim ilmeğinizi bu şekilde yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz ve hemen kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp 7. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada kesim ilmeklerimiz var. 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet düz ilmek örüyorum. Tam orta bölüme geldim. Bakın sağ ve sol kesimler kendini gösteriyor. Bu sol kesimim, ortadaki üçlü kesimim ve sağ kesimim. Yine burada üçlü kesim yapacağız. Birinci ilmeği önce arttırdım. İlk ilmeğin yönünü çevirip örmeden sağ şişimi aldım. Kalan ikisini sağ tarafa doğru kesip üzerinden boşluğa bırakıyoruz ve üçlü kesimimizi burada tekrarlamış oluyoruz. Yeniden ilmek arttırdım. Devam ediyorum. 9 tane düz ilmek örüyoruz. Yine örneğiniz devam etseydi sıradaki kesim üçlü kesim olacaktı. En sona geldiğimiz için önce artırıp son 2 ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra sıramızı tamamlamış oluyorum.
Yine tersinde ilmekleri ters olarak çalışıp örneğimin 9. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada bir işlem yapmayacağız artık. Bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 10. sıra örneğimin tersine geldiğimizde burada bütün ilmeklerimizi tekrardan düz olarak örüyoruz ki ön yüzde bir diş haroşa boyumuz oluşsun diye. 10. sıramızdayız, tersindeyiz ve yeniden 9. sıra düz ön yüzde olduğu gibi tüm ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Böylelikle ön yüzde bir diş haroşa boyumuzu oluşturmuş oluyoruz. Böylelikle tersindeki 10. sıram bitiyor. Ön yüze dönüyorum 11. sıramıza. Burada da bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyorum. Böylelikle ikinci diş haroşa boyumuz da oluşmuş oluyor. Modelimiz en başlangıcı buraya uysun diye 2 diş haroşa boyu üzerine kurdum. Dediğim gibi haroşalarınızı nasıl örüyorsanız fark etmez. Düzden veya tersten kurabilirsiniz. Fakat araya geldiğimizde bu 2 diş haroşa boyunu benim yaptığım gibi yapın. Ters örgüleri bu şekilde oluşturuyoruz. Yani burada bir diş haroşa boyunuzu düzden yaparsanız bu havayı vermiyor. Onu söyleyeyim. Mutlaka benim yaptığım gibi yapın. Yine buraya döneceğiz 12. sıramıza. Burada da ters örgüyle yine bütün ilmeklerimizi baştan sona ters örüp örneğimizi burada tamamlayacağız. Böylelikle 12 sıranın tekrarı şeklinde örneğimiz yeniden kuruluyor. Bunun üzerine zaten hemen birinci sıraya geçiş yapacaksınız. Bir düz örüp 2 kez sağ kesim, 4 defa arttırma, arada 3 ilmek düz, 2 defa sola kesim ve en son bakın şurada şu son üçlü kesim ilmeğiniz mutlaka burada ikinci desenin birinci düz ilmeğine denk gelmiş olması gerekiyor. Bu da bitmiş modelimizin tekrarı. Bu örneği inanın elinizde olan her kalınlıkta yünle çalışabilirsiniz. Koton iplerle, mevsimlik bluzlar, daha merserize ince yünlerle yine mevsimlik bluzlar yapabilirsiniz. Angora ile etol şal yapılabilir. Bebek örgülerinde sadece 3 sıra boyu yapıp ondan sonra düz örgüye geçiş yapabilirsiniz. Modelde bitirdiğim gibi. Bunu sadece etek ucuna da tek desen ya da 3 desen şeklinde bebek yeleklerine parçalı olarak çalışabilirsiniz. Ucu açık farklı bir model. Biraz kendimden bir şeyler kattım. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve uygularsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.